Merhabalar, bugün şanzıman bilyası arızası nasıl anlaşılır bunu anlatacağız. Araç üzerinde nasıl bir ses verdiğini, yani sesle bu bilyanın arızalı olup olmadığını nasıl anlayabileceğimizi ve ayrıca şanzıman bilyasının arızalandığı zaman direkt olarak masa başında arızalı şanzıman bilyasıyla da detaylı olarak arızası sonucu ne olacağını anlatacağız. Sizi fazla bekletmeyelim, videomuza başlayalım. Elimizde şanzıman bilyası, yani baskı balatanın bilyası bulunuyor. Bu parçanın arızasını nasıl anlayabileceğinize dair detaylı bir video çekeceğiz. Bu parçanın ürettiği sesle alakalı daha önce debriyaj hareketlerinize göre değişen seslerle alakalı bir video çekmiştik. Orada araç üzerinde bu parçanın sesinin nasıl bir ses olduğunu göstermiştik. İlk önce o sesi bir duyalım. Ondan sonra da bunun çözümüyle alakalı anlatacaklarımıza devam edelim. Aracımızı çalıştırıyoruz. Şu an debriyaja basılı değil. Şöyle gösterelim. Şimdi debriyaja basıyorum. Çekiyorum. Ses kolay duyulsun diye aracın altına doğru bir kamerayı alacağım. Debriyaja bastım. Bir yerden çektim. Videoda gördüğünüz sesin kaynağı bu parça. O araçta baskı, balata ve bilya, yani bu setin değiştikten sonra ses tamamen kesilmiş durumda. Yani aracınızda bu şekilde bir ses varsa şanzıman bilyası arızası olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçaya şanzıman bilyası da diyorlar ama bu baskı bilyasıdır. Şanzıman bilyasından anlamamız gereken aslında grup bilyası dediğimiz bir parça. Genellikle grup bilyası, arızanız bu değilse, sürekli bir ötme, sürekli bir çıkırtı varsa genelde grup bilyasıdır. Buna geçmeden önce grup bilyasından bir bahsedelim. Şanzıman bilyası dediğimiz parça, baskı bilyası dediğimiz parça bu. Grup bilyası genellikle 300.000 kilometre ve üzeri araçlarda sık karşılaşılan bir durum. Yani aracınızın kilometresi düşükse grup bilyası ihtimalini kafadan eleyebilirsiniz. Grup bilyası olma ihtimali çok daha düşüktür. Ya baskı bilyası ya priz direk dediğimiz bir parça var. Hemen baskı balatanın şanzıman kısmının girişinde bulunan bir parça. Ya priz direk ya baskı balata bilyası arızalı demektir. Ama aracınız 300.000 kilometre ya da 280.000, 290.000, 300.000 ve üzeri bir kilometreye sahipse, şanzımanınızdan sürekli bir bilya ve uğultu sesi geliyorsa sorunuzun kaynağı grup bilyası olabilir. Grup bilyası için şanzıman komple dağıtılıyor, içinin bilyaları değiştiriliyor. Ama bu gördüğünüz parça için şanzıman sadece indiriliyor, içi açılmıyor. Bu parça şanzıman ve motorun arasından sökülüyor ve değiştiriliyor. Genellikle bu bilyanın değişimi için baskı balata set halinde değişir. Çünkü baskı balatanın ulaşımı zor bir yerde, motor ve şanzımanın birleştiği yerin arasında. Bu yüzden de söküldüğü zaman genelde set halinde değiştiriliyor. Ama eğer ki baskı balatanız durumu çok iyi ise, ki çok düşük bir ihtimal, genellikle bilye arızalanmaya başladığı zaman baskı değişimin üzerinden çok uzun zaman geçtiği için baskının durumu da çok iyi olmuyor. Yani eğer aracınızda bilye sesi varsa genellikle bunu takım halinde değiştiriyoruz diyebiliriz. Maliyet olarak da piyasada günümüzde gördüğümüz birçok aracın baskı balata değişimi 1000 ila 2000 lira arasında işçilik ve parça dahil değiştirilebiliyor. Bazı araçlarda baskının maliyeti 400-500 lira, 500-550 lirada işçilik olabiliyor. Bazı araçlarda bu baskı balata parçası biraz pahalı, işçilikleri daha zor araçlar var. Bu yüzden işçilik maliyeti 800-900 liraya, parça maliyeti 1000 lira ve üzerine çıkabiliyor. Bu yüzden de maliyet konusunda net bir bilgi veremiyorum ama 1000 lirayla 2-2,5 lira arasında baskı balata değişiminin maliyeti var. Günümüz ekonomik klasman araçlar için, tabii Mercedes'tir, BMW'dir, bazı lüks grup araçları bunun dışında tutuyorum. Şanzıman bilyası arızası nasıl anlaşılır? Öğrendikten sonra sorunuz bilya ile alakalı olduğunu netleştirdik diyelim. Bu bilyanın arızasının çözümünün değişim hariç başka bir maalesef ki yöntemi, yolu yok. Yani bir yağlanma ya da belli bir şekilde aracın kullanılması ya da belli bir uygulama sonrası bu sesin kesilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Aracınızda böyle bir sorun varsa parçanın değişimi hariç maalesef ki başka bir çözüm yolu yok. Bu hem baskı balata bilyası, hem şanzıman bilyası, yani şanzıman grup bilyaları, hem priz direk bilyası, hiç fark etmez. Tümü için geçerli. Eğer bilyada bir arıza varsa sökülüp yenisiyle değiştirilmesi sorunun tek çözümü. Harici olarak başka bir yol yok diyebilirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aklınıza takılan sorular varsa aşağıdaki yorum bölümünden hızlıca bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bizlere destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Şimdi kapanış ekranına geçelim. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.